Bir varmış, bir yokmuş. Zamanın denizle konuştuğu, rüzgarın çam ağaçlarının arasından fısıldayarak geçtiği bir ada varmış. Bu ada, büyük ada. Ama bu adanın içinde herkesin bilmediği bir sır saklıymış. Ormanın derinliklerinde, ağaçların arasından yavaş yavaş yükselen devasa bir ahşap yapı varmış. Bu yapı Büyükada Rum yetimhanesiymiş. Ama bu sadece bir bina değilmiş. Bir zamanlar binlerce çocuğun sesiyle yaşayan, umutla dolu kocaman bir dünyaymış. Gece çöktüğünde ay ışığı eski ahşap duvarların üzerine yumuşakça yayılır. Rüzgar kırık pencerelerden içeri girip uzun koridorlarda dolaşır. Denizin uzaktan gelen sesi binanın içinde yankılanırmış. Sanki yapı hala nefes alıyormuş gibi. Ama bu sessizlik eskiden yokmuş. Bir zamanlar burada kahkahalar, koşuşturmalar, şarkılar ve umut varmış. Bu büyük yapı ilk başta bir yetimhane olarak yapılmamış. Yıllar önce Fransız bir şirket bu tepenin üzerine görkemli bir otel kurmak istemiş. Ünlü bir mimar ahşaptan dev bir yapı tasarlamış. Kat kat yükselen, yüzlerce odası olan görkemli bir saray gibi. Ama bir şey eksikmiş, izin. O dönemin padişahı II. Abdülhamit bu yapının kumarhane olmasına uygun görmemiş. Ve bina tamamlanmış olsa da boş kalmış. Sessiz ama bekleyen bir şekilde. Bir gün Eleni adında bir kadın gelmiş. Kalbi merhametle dolu. Bu dev yapıya uzun uzun bakmış. Ve şöyle demiş. Burası yalnızca çocukların yuvası olabilir. Ve gerçekten de bina satın alınmış, onarılmış, odalar hazırlanmış, merdivenler düzenlenmiş ve yıllar önce 1903 yılında kapılar açılmış. İçeri giren ilk çocuklar artık yalnız değilmiş. Sabahları güneş uzun pencerelerden içeri süzülürmüş. Toz zerrecikleri ışığın içinde dans eder gibi görünürmüş. Çocuklar yavaşça uyanır, yataklarını toplar, birlikte güne başlarmış. Sonra ahşap koridorlarda yankılanan küçük adımlar, sınıflara doğru ilerleyen yüzlerce çocuk. Türkçe, Rumca, matematik, müzik ama en önemlisi birlikte yaşamayı öğrenirlermiş. Öğlen vakti büyük yemekhane dolarmış. Uzun masalar, sıralanmış sandalyeler,
ve yüzlerce çocuk birlikte yemek yer ve birlikte dua edermiş. İkindi vakti geldiğinde ise tatlılar dağıtılırmış. Baklavalar, kekler, küçük mutluluklar. Bir çocuk yıllar sonra şöyle anlatmış. Biz orada yalnız değildik ve hepimiz kardeştik. Ama dünya her zaman böyle sakin kalmaz. 1915 yılı geldiğinde savaş başlamış ve bu büyük devasa bina çocuklardan farklı insanlara kapılarını açmış. Askerler, göçmenler, zor durumda kalan insanlar bir süreliğine burada kalmış. Bina artık sadece bir okul değil, bir sığınak olmuş. Yıllar geçmiş, hayat yeniden düzene girmiş. Ama 1964 yılında bir karar alınmış. Ve bir gün çocuklar bu binadan ayrılmak zorunda kalmış. Koridorlar boşalmış. Sınıflar sessizleşmiş. Pencerelerden artık kahkahalar değil, sadece rüzgar geçiyormuş. Zaman durmuş gibi görünse de aslında hep ilerlemiş. Yağmurlar yağmış, mevsimler geçmiş. Yıllar geçmiş, çatılar çökmüş. Ahşap bina yıpranmış. Bir zamanlar 5744 çocuğun yaşadığı o devasa yer sessizliğe bürünmüş. Ama tamamen kaybolmamış. Bazı insanlar onu unutmamış. Kapılar kilitli olsa da anıların kapısı hiç kapanmamış. Yıllarca orayı koruyan insanlar olmuş. Çünkü onlar için burası sadece bir bina değilmiş. Bir yuvaymış. Bugün o büyük yapı hala orada. Yorgun ama dimdik. İçinde geçmişin izleriyle. Şimdi gözlerini kapat ve o binayı hayal et. Ahşap merdivenleri, uzun, hafif gıcırdayan koridorları, pencereden içeri süzülen ay ışığını, rüzgarın taşıdığı eski sesleri, belki çok uzakta değil, o eski çocukların sesi hala oradadır. Ve istersen bir gün bu hikayenin geçtiği yeri gerçekten görebilirsin. İstanbul'da Büyükada'ya gittiğinde çam ağaçlarının arasından yükselen, uzaktan bile dikkat çeken o büyük ahşap yapıyı fark edeceksin. İşte o Büyükada Rum Yetimhanesi. Yıllardır sessizce duran ama içinde binlerce hikaye saklayan bir yer. Oraya baktığında belki sadece eski bir bina görmeyeceksin. Belki de geçmişin izlerini, çocukların kahkahalarını ve zamanın sakladığı hatıraları hissedeceksin. Ve şimdi sen bu hikayeyi dinlerken o bina hala orada, sessizce bekliyor
ve gözlerin ağırlaşıyor. Hikaye yavaşça uzaklaşıyor ve sen huzurlu bir uykuya doğru süzülüyorsun. İyi geceler, tatlı rüyalar.